Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Baştan sona Marvel serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada videoya geçmeden önce hatırlatmalıyım ki videoyu beğenmeniz ve yorumlarınız benim için çok önemli. O yüzden aşağıdan like butonuna basar ve diğer videolar için isteklerinizi belirtirseniz çok mutlu olurum. Şimdi videoyu beğendiyseniz başlayalım. Yenilmezlerin Lagos'ta yürüttüğü bir operasyonun sırasında Crossbones'u durdurmaya çalışırken yaşanan trajik bir kaza ve beraberinde gelen sivil kayıplar dünya kamuoyunun kahramanlara karşı sabrını taşıran son damla oldu. Birleşmiş Milletler yenilmezlerin artık bağımsız bir güç olarak değil, hükümetlerin denetimi altında çalışmasını öngören Sokovia mutabakatını sunduğunda ekip tarihinin en büyük ideolojik bölünmesine sürüklendi. Ultron'un yarattığı yıkımın suçluluğunu hisseden Tony Stark, denetimin gerekli olduğunu savunurken kurumların art niyetli olabileceğine dair acı tecrübeli olan Steve Rogers, bu mutabakatın özgürlükleri kısıtlayacağını düşünerek imza atmayı reddetti. Bu gergin atmosfer, anlaşmanın imzalanacağı Viyana'daki BM zirvesine düzenlenen ve Wakanda Kralı T'Chaka'nın ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıyla bir iç savaşa dönüştü. Saldırının faili olarak kameralara yansıyan isim kış askeri yani Bucky Barners'tı. Ancak Rogers dostunun masum olduğuna inanarak onu tek başına bulup korumaya karar verdiğinde hem dünya hükümetlerini hem de Iron Man'i karşısına aldı. Olayların arkasında Sokovia'da ailesini kaybeden ve yenilmezleri içeriden çökertmeye ant içmiş olan Helmut Zemo'nun sinsi planları yatıyordu. Zemo, Bucky'nin zihnindeki Hydra kodlarını kullanarak onu yeniden bir tetikçiye dönüştürüp kaosu tırmandırırken Steve Rogers da dostunu kurtarmak ve diğer dondurulmuş kış askerlerinin uyandırılmasını engellemek için kendi ekibini topladı. Tony Stark ise düzeni sağlamak adına aralarında genç Peter Parker'ın yani Örümcek Adam'ın da bulunduğu güçlü bir kadro kurdu. Bu iki grup Almanya'daki Leipzig havaalanında karşı karşıya geldiğinde dostlukların yerini yumrukların ve yeteneklerin aldığı hüzünlü bir meydan muharebesi aldı. Devleşen Ant-Man'den gökyüzünde sürülen Vision'a kadar her kahraman kendi doğrusu için savaşırken çatışmanın sonunda Kaptan ve Bucky kaçmayı başardı. Ancak bu kaçış James Rados'un ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kalıcı bir hasar bıraktı. Hikayenin zirve noktası Sibirya'daki gizli Hydra üssünde. Zemo'nun tüm dünyayı yerinden oynatacak o karanlık sırrı açıklamasıyla yaşandı. Zemo diğer kış askerlerini öldürerek asıl amacının fiziksel bir ordu değil, duygusal bir yıkım olduğunu kanıtladı ve 1991 yılında Howard ve Maria Stark'ın Bucky Barnes tarafından öldürüldüğünü gösteren video kaydını Tony Stark'a izletti. Steve Rogers'ın bu gerçeği önceden bilmesine rağmen susmuş olması Tony'nin öfkesini kontrol edilemez bir boyuta taşıdı. Üst içinde yaşanan vahşi ve trajik üçlü kavgada Iron Man hem anne ve babasının katiliyle hem de en güvendiği dostuyla amansızca çarpıştı. Savaşın sonunda Steve kalkanı Tony'nin ark reaktörüne saplayarak onu etkisiz hale getirdi. Ancak Tony'nin o kalkanı babam yaptı ve ona layık değilsin sözü üzerine kalkanı ve kimliğini orada bırakarak dostuyla birlikte karanlığa karıştı. Hikayenin sonunda Zemo adalete teslim edilse de amacına ulaşmıştı. Yenilmezler dağılmış, kahramanlar birbirine küsmüş ve dünya yaklaşan büyük kozmik tehditlere karşı en savunmasız, en parçalanmış haliyle baş başa kalmıştı. Kahramanların kendi içinde bölündüğü ve yenilmezler ekibinin dağıldığı o fırtınalı günlerin hemen ardından Sokovia Anlaşması'nı ihlal ettiği için hükümet tarafından aranan Natasha Romanoff izini kaybettirmek üzere Norveç'in ıssız fiyortlarına sığındı. Ancak geçmişi o ne kadar uzağa giderse gitsin peşini bırakmaya niyetli değildi. Natasha yıllar önce yok ettiğini sandığı Kızıl Oda programının hala hayatta olduğunu ve genç kızları birer suikastçıya dönüştürmeye devam ettiğini, kendisine gönderilen gizemli bir paketin ardından ortaya çıkan Taskmaster saldırısıyla acı bir şekilde öğrendi. Bu paket dullar üzerindeki kimyasal zihin kontrolünü kıran sentetik bir panzer içeriyordu ve Natasha'yı çocukluğunda Ohio'da gizli bir görev için kız kardeşi rolünü üstlenen Yelena Belova ile Budapeşte'de yeniden bir araya getirdi. Yelena ile olan bu gergin ama duygusal buluşma Natasha'nın hayatındaki en büyük travmalarıyla yüzleşmesine neden oldu. İkili Kızıl Oda'nın ve onun acımasız lideri Dreykov'un yerini bulabilmek için eski sahte ailelerini toplama kararı aldılar. Bu amaçla bir Rus hapishanesinde çürümeye terk edilmiş olan eski Sovyet süper askeri Alexey'i yani Kızıl Gardiyan'ı kaçırdılar ve ardından programın asıl mimarlarından biri olan bilim insanı Melina Vostokov'a ulaştılar. Bir araya gelen bu uyumsuz ve parçalanmış aile sahte anıların gölgesinde birbirlerine karşı duydukları gerçek sevgi ve kırgınlıklarla hesaplaşırken Dreykov'un gökyüzünde gizlenmiş olan mobil karargahına ulaşmak için tehlikeli bir plan hazırladılar. Final perdesinde gökyüzündeki Kızıl Oda tesisine sığınan ekip Dreykov'un sadece genç kadınları değil kendi kızı Antonia'yı da bir kopyalama makinesine yani Taskmaster'a dönüştürerek köleleştirdiğini gördü. Natasha, Dreykov'un feromon bazlı savunma kilidini kırmak için kendi burnunu kırarak fiziksel bir fedakarlık yaparken Yelena ve diğerleri tesisi yok etmek ve dünyadaki tüm dulları özgürleştirmek için savaştılar. Tesis alevler içinde yeryüzüne doğru parçalanarak düşerken Natasha Dreykov'un zulmüne son verdi ve Taskmaster'ı zihin kontrolünden kurtardı. Geçmişinin karanlık sayfalarını nihayet kapatan ve gerçek ailesinin yenilmezler olduğunu anlayan Romanoff, özgür bıraktığı kadınlarla vedalaşarak General Ross'un ekipleri gelmeden önce kaçmayı başardı. Artık vicdanı hür bir şekilde dünyayı bekleyen çok daha büyük bir savaşa Steve Rogers ve diğer kaçak kahramanlara katılmak üzere yola çıktı. Viyana'daki
bombalı saldırıda babası Kral T'Chaka'yı kaybetmesinin ardından T'Challa dünyanın geri kalanından saklanan ve teknolojik açıdan ileri seviyede olan ana vatanı Wakanda'ya krallık unvanını devralmak üzere geri döndü. Dış dünyaya kendisini fakir bir tarım toplumu olarak tanıtan ancak sahip olduğu zengin vibranyum atakları sayesinde bilimsel bir mucize yaşayan bu kapalı toplumda tahta çıkış töreni kadim geleneklerle gerçekleştirildi. T'Challa güçlerini geçici olarak devrederek yapılan ritüel dövüşünde rakibi M'Baku'yu mağlup ederek Wakanda'nın yeni kralı ve koruyucusu Black Panther unvanını resmen kuşandı. Ancak bu yeni dönem babasının geçmişte bıraktığı bir hatanın gölgesiyle sarsılmak üzereydi. Yıllar önce krallıktan vibranyum çalan silah kaçakçısı Klau'nun yeniden ortaya çıkışı, T'Challa'yı sadık korumaları Okoye ve eski sevgilisi Nakia ile birlikte Güney Kore'ye kadar uzanan bir takibe sürükledi. Güney Kore'deki operasyon sırasında Klau'nun işbirliği yaptığı gizemli bir Amerika olan Eric yani Killmonger hem Klau'yu ortadan kaldırarak hem de Wakanda'nın en deniz sırlarını bilerek krallığın kapılarına dayandı. Killmonger'ın aslında T'Chaka'nın yıllar önce sürgüne gönderdiği ve öldürdüğü kardeşi N'Jobu'nun oğlu yani T'Challa'nın kuzeni N'Jadaka olduğu gerçeği sarayda büyük bir şok dalgası yarattı. Babasının intikamını almak ve Wakanda'nın teknolojik gücünü dünyadaki ezilen toplumlara silah yardımı yaparak bir küresel devrime dönüştürmek isteyen Killmonger, T'Challa'yı krallık için düelloya davet etti. Bu şiddetli çarpışmada T'Challa'yı mağlup edip onu uçurumun deniz sularına fırlatan Killmonger, tahtı ele geçirerek kalp şeklindeki bitki bahçesini yok etti ve dünyanın dört bir yanına vibranyum silahları göndermek üzere harekete geçti. Ölümün kıyısından M'Baku'nun kabilesi tarafından kurtarılan ve ailesinin gizlice sakladığı son bitkiyle gücünü geri kazanan T'Challa, krallığının kaderini belirlemek üzere geri döndü. Wakanda'nın kabileleri arasında çıkan iç savaşın ortasında Black Panther ve Killmonger, vibranyum madenlerinin kalbinde son bir kavgaya tutuştular. T'Challa teknolojik bir manevrayla Killmonger'ı alt ederken kuzeninin son isteği üzerine ona Wakanda'nın gün batımını gösterdi. Killmonger esaret altında yaşamaktansa özgürce ölmeyi seçerek hayata gözlerini yumdu. Bu travmatik deneyim T'Challa'nın bakış açısını tamamen değiştirdi. Babasının ve atalarının aksine Wakanda'nın sahip olduğu kaynakları artık dünyadan saklamanın bir seçenek olmadığını anlayan kral, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde ülkesinin gerçek yüzünü dünyaya açıklayarak bilgi paylaşımı ve yardımlaşma dönemini başlattı. Ancak bu şeffaflık yaklaşan kozmik felakette Wakanda'yı savaşın tam merkez üssü haline getirecekti. Almanya'da yenilmezler ile birlikte girdiği o büyük çarpışmanın heyecanının üzerinden atamayan genç Peter Parker, Tony Stark'ın ona bıraktığı ileri teknoloji ürünü kostümle New York'taki mütevazı hayatına geri döndü. Bir yandan lise öğrencisi olmanın getirdiği dersler, ödevler ve sosyal karmaşalarla boğuşurken diğer yandan mahallemizin dost canlısı örümcek adam olarak kendisini Stark'a kanıtlamaya ve gerçek bir yenilmez olma hayali kuruyordu. Ancak Tony Stark ve yardımcısı Happy Hogan, Peter'ın henüz büyük görevler hazır olmadığını düşünerek onu uzaktan izlemeyi ve küçük çaplı suçlarla ilgilenmesini tercih ettiler. Peter'ın bu sabırsız bekleyişi 8 yıl önce New York istilasından kalan uzaylı teknolojilerini çalarak yasa dışı silah üretimi yapan Adrian Toomes ve ekibin izini bulmasıyla tehlikeli bir maceraya dönüştü. Adrian devasa kanatlı zırhıyla Akbaba olarak gökyüzünde dehşet saçarken aslında sistemin dışında bırakılmış bir işçi sınıfı temsilcisinin öfkesini taşıyordu. Peter, Stark'ın tüm uyarılarına rağmen Toomes'un peşini bırakmadı ve bu gizli silah ticaretini durdurmak için tek başına hareket etmeye başladı. Ancak bir feribot baskını sırasında işlerin kontrolden çıkması ve geminin ikiye bölünmesi yüzlerce sivilin hayatını riske attı. Iron Man'in son anda müdahale ederek felaketi önlemesi Peter için büyük bir utanç ve dersle sonuçlandı. Tony Stark, eğer o kostüm olmadan bir hiçsen ona zaten layık değilsin diyerek Peter'ın elinden gelişmiş zırhını geri aldı. Bu kayıpla sarsılan ve sıradan bir lise öğrencisi olarak hayatını devam etmeye çalışan Peter, okul balosunun akşamında aşık olduğu kız olan Liz'in babasının bizzat Adrian olduğunu öğrendiğinde hayatının en büyük şokunu yaşadı. Adrian kızının mutluluğu için Peter'a bir şans tanısa da Peter kahramanlık sorumluluğunu kişisel duyguların önüne koyarak eski ev yapım kostümünü giyip Akbaba'nın peşine düştü. Hikayenin finalinde Stark'ın Avengers merkezine taşıdığı değerli teknolojileri çalmaya çalışan Akbaba ile Örümcek Adam arasında gökyüzünde ve kumsalda amansız bir mücadele yaşandı. Peter teknolojik oyuncakları olmadan da gerçek bir kahraman olduğunu kanıtlayarak Adrian'ın hayatını kurtardı ve onu adalete teslim etti. Bu cesur hamlesi üzerine Tony Stark Peter'a Iron Spider zırhını sunup onu resmen yenilmezler arasına davet etse de Peter ayaklarının yere basması gerektiğini ve bir süre daha mahalle bazlı kahramanlık yapmayı tercih ettiğini söyleyerek teklifi reddetti. Kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenen Peter evine döndüğünde ise kostümüyle onu gören halası May'in çığlığıyla yeni bir gizlilik sorunuyla baş başa kaldı. Ancak dünya bu genç kahramanın çok yakında evrenin kaderini belirleyecek çok daha büyük bir savaşın içinde yer alacağından habersizdi. Dünyanın en başarılı ve bir o kadar da kibirli beyin cerrahlarından biri olan Doktor Stephen Strange'in hayatı geçirdiği korkunç bir trafik kazasıyla bir gecede alt üst oldu. Kariyerinin zirvesindeyken ellerindeki sinirlerin ağır hasar alması sonucu cerrahlık yapamaz hale gelen Strange, modern tıbbın tüm imkanlarını zorlasa da bir çare bulamadı. Tüm servetini ve umudunu tükettiği bir noktada felçli bir adamın mucizevi bir şekilde yeniden yürüdüğünü öğrenmesi onu Nepal'in mistik sokaklarına Kamartaj adlı gizemli bir merkeze sürükledi. Burada kadim kişiyle tanışan Strange, başlangıçta bilimsel gerçekliğe sığdıramadığı mistik sanatlara karşı dirense de
de ruhunun bedeninden ayrıldığı o sarsıcı deneyimin ardından evrenin sadece maddeden ibaret olmadığını ve çoklu evrenlerin sonsuz derinliğini kabullenmek zorunda kaldı. Strange, zekası ve fotoğrafik hafızası sayesinde büyücülük eğitiminde hızla ilerlerken kütüphanedeki yasaklı kitapları inceleyerek Agamotto'nun gözü adındaki antik kolye aracılığıyla zamanı bükmeyi keşfetti. Ancak bu süreçte kadim kişinin eski öğrencisi Cassilius ve onun Zelotlar adındaki takipçileri ölümü yenmek ve dünyayı karanlık boyuta hapsetmek için harekete geçmişlerdi. Cassilius, karanlık boyutun hükümdarı Dormammu ile bir anlaşma yaparak dünyayı koruyan 3 büyük tapınağı yok etmeye başladı. Strange, Londra ve New York'taki tapınakların saldırıya uğramasıyla kendisini hiç hazır olmadığı bir savaşın tam merkezinde. Sadık müttefikleri Wong ve Mordo ile birlikte buldu. Havada süzülen pelerini ve yeni kazandığı yetenekleriyle gerçekliğin büküldüğü, fizik kurallarının hiçe sayıldığı bir mücadeleye girişti. Hikayenin zirve noktasında Hong Kong tapınağının düşmesi ve karanlık boyutun dünyayı yutmaya başlaması üzerine Strange, Agamotto'nun gözünü kullanarak zamanı geri aldı. Ancak kaba kuvvete Dormammu'yu yenemeyeceğini anlayınca zekice bir plana başvurdu. Karanlık boyuta girerek kendisine ve Dormammu'yu sonsuz bir zaman döngüsüne hapsetti. Dormammu, pazarlığa geldim. Cümlesiyle başlayan bu döngüde binlerce kez öldürülmesine rağmen her seferinde zamanı başa sararak kozmik varlığı pes ettirdi. Dünyayı serbest bırakması ve müritlerini geri çekmesi karşılığında döngüyü kıran Strange evreni mutlak bir yıkımdan kurtardı. Savaşın sonunda kadim kişinin hayatını kaybetmesi ve Mordo'nun büyücülerin doğal düzenini bozduğu gerekçesiyle safları terk etmesiyle Strange New York tapınağının yeni koruyucusu oldu. Artık o sadece bir cerrah değil, elindeki zaman taşıyla gerçekliğin ve zamanın bekçisiydi. Asgard'ın koruyucusu Thor, evrenin dört bir yanında sonsuzluk taşlarını aradığı 2 yıllık beyhude yolculuğun sonunda kendisini alevler içindeki Muspelheim'da İblis Surtur'un tutsağı olarak buldu. Kehanete göre Asgard'ı yerle bir edecek olan Ragnarok'un yaklaştığını öğrenen Thor, Surtur'u alt edip onun güç kaynağı olan tacını ele geçirerek bu kadim kıyameti durdurduğunu sandı. Ancak zaferle döndüğü Asgard'da babası Odin'in aslında kılık değiştirmiş kardeşi Loki olduğunu ve babasının dünyaya sürgün edildiğini keşfettiğinde asıl krizin yeni başladığını anladı. İki kardeş Doktor Strange'in yardımıyla Norveç'in kıyılarında babalarını bulduklarında Odin onlara sarsıcı bir gerçeği fısıldadı. Odin'in ölümüyle birlikte Asgard'ın karanlık tarihinden silinmiş olan ilk çocuğu ve ölüm tanrıçısı Hela hapsedildiği yerden serbest kalacaktı. Odin'in ruhu huzura kavuştuğu anda ortaya çıkan Hela tek bir hamleyle Thor'un yenilmez sanılan çekici Mjolnir'i parçalayarak kardeşlerine karşı mutlak üstünlüğünü kanıtladı. Bifrost köprüsünden geçerek kaçmaya çalışan Thor ve Loki Hela tarafından uzay boşluğuna fırlatıldı ve Thor kendisini evrenin çöplüğü olarak bilinen Sakar gezegeninde buldu. Burada eski bir Asgardlı savaşçı olan Valkyrie tarafından yakalanıp Grandmaster adındaki eksantrik bir hükümdara gladyatör olarak satılan Thor hem saçlarından hem de asaletinden mahrum bırakılarak arenaya sürüldü. Halkın coşkulu alkışları arasında karşısına çıkan şampiyonun Sokovia Savaşı'ndan beri kayıp olan dostu Hulk olduğunu gördüğünde yaşadığı sevinç öfkeli devin amansız saldırılarıyla sona erdi. Thor arenadaki bu devasa çarpışma sırasında çekici olmadan da yıldırımlarla hükmedebileceğini fark etse de Grandmaster'ın hilesiyle bayıltıldı. Ancak bu esaret bir zamanların gururlu savaşçısı Valkyrie ve zihni Hulk tarafından bastırılmış Bruce Banner ile bir ekip kurarak Asgard'ı kurtarmak için gereken kıvılcımı çaktı. İntikamcılar adını verdikleri bu uyumsuz grup Loki'nin de dahil olduğu kaotik bir kaçışta Sakar'ın solucan deliklerinden geçerek Hela'nın tiranlığı altındaki Asgard'a ulaştı. Sarayın altındaki kadim ordu uyandıran ve halkı köşeye sıkıştıran Hela'ya karşı verilen savaşta Thor bir gözünü kaybederek babasının kaderini paylaşmaya başladı. Yenilgin eşiğindeyken babasının Asgard bir yer değil bir halktır sözünü anımsayan Thor asıl amacının Ragnarok'u durdurmak değil onu bizzat başlatarak Hela'yı yok etmek olduğunu anladı. Loki Surtur'un tacını sonsuz aleve atarken Thor ve Valkyrie halkı gemilere tahliye etti. Surtur devasa bir boyutta dirilerek Asgard'ı küle çevirirken Hela da bu yıkımın içinde yok oldu. Artık halkının gerçek kralı olan Thor, hayatta kalan Asgardlılarla birlikte yeni bir yuva kurmak üzere dünyaya doğru yola çıktı. Ancak gemilerinin üzerine düşen devasa gölge, evrenin en büyük tehdidi olan Thanos ile karşılaşmalarının sadece an meselesi olduğunu gösteriyordu. Kaptan Amerika'nın yanında yer aldığı Berlin havaalanındaki o büyük iç savaşın ardından Scott hükümetle yaptığı anlaşma gereği 2 yıl sürecek ev hapsi cezasına çarptırılmış ve yenilmezler dünyasından uzaklaşarak tüm vaktini kızı Cassie ile geçirmeye başlamıştı. Ev hapsinin bitmesine sayılı günler kala Scott rüyasında Hank'in yıllar önce kuantum aleminde kaybolan eşi Janet ile tuhaf bir zihinsel bağ kurduğunu fark etti. Bu durum kuantum aleminden Janet'ı geri getirmek için gizli bir laboratuvarda kuantum tüneli inşa eden Hank ve kızı Hope için hayati bir umut ışığı oldu. Sokovia Anlaşması nedeniyle arananlar listesinde olan ve Scott'a Berlin'deki olay yüzünden kırgın olan Hank ve Hope istemeyerek de olsa Scott'ı ev hapsinden kaçırarak bu tehlikeli operasyona dahil ettiler. Artık Hope annesinin mirası olan gelişmiş kanatlı ve lazer silahlı zırhıyla Wasp ünvanını almış, babasıyla birlikte annesini kurtarmak için her şeyi riske atmaya hazır hale gelmişti. Ancak operasyonun önünde sadece teknik engeller yoktu. Kuantum teknolojisini kara borsada satmak isteyen kurnaz tüccar Sony ve maddelerin içinden geçebilme yeteneğine sahip acı çeken gizemli bir düşman olan Ghost da laboratuvarın peşine düştü. Ghost yani gerçek adıyla Avastar babasının
yaptığı bir deneyin kaza sonucu moleküler yapısının dengesizleşmesi nedeniyle yavaş yavaş yok oluyordu ve hayatta kalmak için Janet'ın kuantum enerjisine ihtiyaç duyuyordu. San Francisco sokaklarında binaların ve araçların saniyeler içinde küçülüp devleştiği, gerçeklik algısının sınırlarının zorlandığı kaotik bir kovalamaca başladı. Scott ve Hope bir yandan FBI ajanlarını atlatmaya çalışırken diğer yandan hem Ghost'u durdurmak hem de Hank'in kuantum alemine güvenli bir şekilde giriş yapmasını sağlamak için omuz omuza savaştılar. Hank tasarladığı özel araçla zamanın ve mekanın anlamını yitirdiği o mikro evrenin derinliklerine indiğinde 30 yılın ardından nihayet Janet'ı bulmayı başardı. Janet, kuantum aleminde geçirdiği yıllar boyunca oradaki enerjiyle evrimleşmiş ve şifa verme yeteneğini kazanmıştı. Dünyaya geri döndüklerinde Janet kendi enerjisinin bir kısmını kullanarak Ava'nın acısını dindirdi ve ona bir gelecek şans tanıdı. Her şey normale dönmüş görünürken Scott kuantum şifası toplamak için küçük bir deney düzeniyle yeniden kuantum alemine giriş yaptı. Ancak tam geri döneceği sırada dünyanın öbür ucunda gerçekleşen ve Thanos'un parmak şıklatmasıyla sonuçlanan o büyük felaket her şeyi karanlığa gömdü. Hank, Janet ve Hope bir anda toz olup yok olurken Scott bu mikro evrenin derinliklerinde dış dünyada olup bitenlerden habersiz bir şekilde mahsur kaldı. Asgard'ın yıkılışından sağ kurtulanların bindiği gemi uzayın derinliklerinde Thanos ve onun acımasız kara düzen ordusu tarafından ele geçirildiğinde evrenin o ana kadar gördüğü en büyük trajedinin fitili ateşlendi. Thanos halihazırda elinde bulunan güç taşını ek olarak Loki'nin sakladığı uzay taşını da alarak Asgardlıları katletti ve Loki'yi elleriyle öldürdü. Ancak ölmeden hemen önce Heimdall'ın son bir hamleyle halkı dünyaya göndermesi yaklaşan felaketin haberini yeryüzüne ulaştırdı. New York'taki mistik tapınağına düşen Bruce Banner, Tony Stark ve Doktor Strange uyarırken Thanos'un çocukları zaman taşını ele geçirmek için şehre saldırdı. Bu kaosun ortasında Örümcek Adam ve Iron Man kaçırılan Strange'i kurtarmak için bir uzay gemisiyle galaksinin derinliklerine savrulurken evrenin başka bir köşesinde galaksinin koruyucuları Thor'un yarı ölü bedenini bularak Thanos'un gerçeklik taşının peşinde Nowhere'e gittiğini öğrendiler. Stark, Strange ve Peter Parker Thanos'un anavat olan Titan gezegenine ulaşıp burada galaksinin koruyucuları ile kırılgan bir ittifak kurarken dünyada Kaptan Amerika, Karadul ve Falcon İskoçya'da saldırıya uğrayan Wanda ve Vision'ı kurtararak Wakanda'nın teknolojik kalkanları arkasına sığındılar. Thanos ise planını tamamlamak için en ağır bedeli ödemeye hazırdı. Vormir gezegeninde ruh taşını alabilmek için evlatlık kızı Gamora'yı feda ederek ruhunda kalıcı bir yara açtı. Ancak amacına bir adım daha yaklaştı. Titan'da gerçekleşen ve evrenin en güçlü varlıklarının Thanos'u durdurmak için her şeyini ortaya koyduğu o epik mücadelede Strange gelecekteki 14 milyon ihtimal görüp zaferin tek yolunun kaybetmekten geçtiğini anlayarak zaman taşını Thanos'a teslim etti. Aynı anlarda Thor, Rocket ve Groot ile birlikte Nidavelliler'de tanrı katili bir silah olan Stormbreaker'ı döverek savaşın gidişatını değiştirecek bir güçle donandı. Hikayenin final perdesi Wakanda'nın uçsuz bucaksız düzlüklerinde dünyanın tüm kahramanlarının ve Wakanda ordusunun Thanos'un binlerce yaratıktan oluşan istilasına karşı verdiği o umutsuz savunma savaşıyla doğruğa ulaştı. Thor'un fırtınalar eşliğinde savaş alanının inişiyle bir anlık umut eşerse de 5 taşı birden kuşanmış olan Thanos'un dünyaya gelişi her şeyi karanlığa gömdü. Wanda sevdiği adamı feda ederek Vision'ın alnındaki zihin taşını yok etse de Thanos zaman taşını kullanarak zamanı geri aldı ve son taşı da Vision'ın bedeninden söküp aldı. Thor'un Stormbreaker ile Thanos'u ağır yaralamasına rağmen Thanos kafama hedef almalıydın diyerek o meşhur parmak şıklatmasını gerçekleştirdi. Bir saniyelik sessizliğin ardından evrenin yarısı, dostlar, kahramanlar ve milyarlarca masum canlı toz olup havaya karışırken geride kalanlar derin bir çaresizlik ve yas içinde yok olan arkadaşlarının ardından bakıp kaldılar. Thanos ise uzak bir gezegende evrene getirdiğini düşündüğü o kanlı dengenin huzuruyla gün batımını izlerken arkasında parçalanmış bir gerçeklik bıraktı. Thanos'un evrenin yarısını bir parmak şıklatmasıyla yok etmesinin ardından derin bir sessizliğe bürünen dünyada uzay boşluğunda mahsur kalan Tony Stark ve Nebula oksijenlerinin bitmesine saatler kala Kaptan Marvel tarafından kurtarılarak dünyaya getirildi. Hayatta kalan yenilmezler kayıpların yasını tutmak yerine Thanos'un izini sürüp sonsuzluk taşlarını geri alarak her şeyi düzeltmek amacıyla Bahçe adını verdikleri gezegene bir baskın düzenlediler. Ancak Thanos'un taşları bir daha kullanılmasın diye atomlarını ayırarak yok ettiğini öğrenmeleri tüm umutlarını bir anda yerle bir etti. Öfkesine hakim olamayan Thor'un Thanos'un hayatına son vermesi gidenleri geri getirmeye yetmedi. Aradan geçen 5 kederli ve karanlık yılın ardından kuantum boyutunda mahsur kalan Scott bir rastlantı sonucu geri dönmesi zamanın bu boyuttaki farklı işleyişini bir zaman soygunu fikrine dönüştürerek sönmüş olan umutları yeniden yeşertti. Başlangıçta huzurlu aile hayatını riske atmak istemeyen Tony Stark'ın kuantum navigasyonunu çözmesiyle ekip yeniden bir araya geldi. Artık amaç geçmişe gidip sonsuzluk taşlarını Thanos henüz ele geçirmeden önce toplamak ve kendi zamanlarında her şeyi eski haline getirmekti. Ekip kendi içinde gruplara ayrılarak 2012 New York'una, 2013 Asgard'ına ve 2014'ün galaksi derinliklerine doğru tehlikeli bir yolculuğa çıktı. Geçmişin tozlu sayfalarında kendi eski halleriyle ve kaybettikleri sevdikleriyle yüzleşen kahramanlar taşları tek tek toplarken büyük bedeller ödemek zorunda kaldılar. Özellikle Natasha Romanoff ruh taşını
taşlarını elde edebilmek için Vormir'de Clint Barton ile girdiği fedakarlık yarışını kazanarak canını feda etti. Tüm taşlar günümüze getirildiğinde Tony Stark'ın tasarladığı yeni eldiveni takan Bruce Banner muazzam bir enerji yüklemesi altında parmağını şıklatarak evrenin yarısını geri getirmeyi başardı. Ancak aynı anda geçmişteki Nebula'nın zihni aracılığıyla gelecekten haberdar olan 2014 model Thanos, devasa ordusuyla birlikte günümüze sızarak Yenilmezlerin karargahını yerle bir etti. Yıkıntıların arasından Kaptan Amerika'nın Mjolnir'i kaldırarak sergilediği destansı direniş bile Thanos'un gazabını durdurmaya yetmezken Doktor Strange'in açtığı portallardan toz olup giden tüm kahramanların ve orduların savaş alanına geri dönüşüyle tarihin en büyük çarpışması başladı. Milyonlarca varlığın birbirine girdiği bu kaotik savaşta Thanos'un taşları yeniden ele geçirip evreni tamamen yok etmesini engellemek için her kahramanın sınırlarını zorladı. Mücadele kritik bir noktaya ulaştığında ve Thanos eldiveni tekrar eline geçirdiğinde Doktor Strange'in gördüğü tek zafer ihtimali Tony Stark'ın gözlerinde bir ışık yaktı. Stark zekice bir hamleyle taşları kendi zırhına aktardı ve Thanos'un şaşkın bakışları altında Ve ben de Iron Man. diyerek parmağını şıklattı. Thanos ve ordusu toz olup havaya karışırken evren kurtuldu, ancak bu devasa kozmik enerjiye dayanamayan Tony Stark sevdiklerinin kucağında hayata gözlerini yumdu. Her şey durulduğunda Steve Rogers taşları ait oldukları zaman dilimlerine bırakmak için çıktığı son yolculuktan geçmişte bıraktığı aşkı Peggy Carter ile yaşlanmış bir adam olarak döndü. Kalkanını Sam Wilson'a devreden Rogers, Marvel evreninde bir devri en büyük fedakarlıkların gölgesinde kapatırken dünya artık çoklu evrenlerin ve yeni kahramanların doğacağı bambaşka bir çağa adım atıyordu.